Olmamış bir şey için saatlerce kaygılanmak hepimizin yaşadığı bir durum. Peki beynimiz neden bizi sürekli felaket senaryolarına maruz bırakıyor? Ve bu sistem aslında neden bozulmuş değil de tam da olması gerektiği gibi çalışıyor? Bugün bu sistemin nasıl işlediğini ve kaygının hem zararlı hem de faydalı taraflarını bir arada anlatacağım. Ve daha sonrasında size kendi başınıza bununla nasıl baş edebileceğinize dair bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Öncelikle size bu sistemin nasıl çalıştığını anlatmam gerekiyor. O yüzden videonun başlarında bu sistemin arka planında neler yatıyor ve beynimiz nasıl kaygı oluşturacak senaryolarla bizi hayatta tutmaya çalışıyor, bundan bahsedeceğim. İlk olarak size bahsetmek istediğim şey beynimizin hayal ve gerçeği birbirinden ayırt edemiyor olması. Bir şeyi hayal ettiğinizde beyninizin ilgili bölgeleri tıpkı gerçekten o olayı yaşıyormuşçasına aktive oluyor. Bunun için sizinle birlikte çok kısa bir örnek yapalım. Şimdi bir limonu elinize aldığınızı hayal edin ve bu limonu şu anda kesiyorsunuz ve kestikten sonra limonu ağzınıza sıkıyorsunuz ve o limonun tadını hissetmeye çalışın şu anda. Limonu sanki ağzınıza sıkmış gibi hayal edin. Muhtemelen birçoğunuzun şu anda ağzında tükürük bezleri salgılandığı veya kiminizde sanki limonu gerçekten yiyormuş gibi o ekşi tadı hissettiniz veya bazınızın yüzü bile buruşmuş olabilir. Burada gerçekten limonu kesip de yememenize rağmen, o suyu içmemenize rağmen bu tepkiler sizin vücudunuzda meydana geldi ve o duygusal tepkiyi de hissettiniz. Bunun sebebi de az önce anlatmış olduğum gibi beynin ilgili bölgeleri sanki gerçekten o durumu yaşıyormuşsunuz gibi size bu olayı deneyimletti. Tıpkı bu olayda olduğu gibi beyniniz hayal ettiğiniz şeyleri duyusal düzeyde işlemlemeye devam ediyor. Hayal ettiğimiz şeyi sanki gerçekten görüyormuşçasına, sanki benim şu anda bu kamerayı gördüğüm veya önümdeki mikrofonu gördüğüm gibi gerçekten görüyormuş gibi beynimizin bu arka tarafında yer alan görsel korteks aktive oluyor. Ya da bu esnada bir şey duyduğunuzu hayal ediyorsanız örneğin sanki gerçekten duyuyormuşsunuz gibi işitsel korteksiniz aktive oluyor. Şimdi az önce deneyimlediğimiz duygusal düzeyde gerçekleşen olaylarda olduğu gibi aynı deneyim duygusal düzeydeki olaylarda da gerçekleşiyor. Yani zihninizin ürettiği ve aslında hiç gerçek olmayan olaylar sonucunda beyninizin duygulardan sorumlu olan amigdala bölgesi tıpkı gerçekten bir olay yaşamış gibi aktive oluyor. Dolayısıyla buraya kadar anlattıklarımı bir özetleyecek olursam, hiç var olmayan bir olayı hayal ederek, sadece hayal ederek evet, duygusal bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu da bu videonun en başında anlattığım beynin gerçek ve hayali birbirinden ayırt edemiyor olmasından kaynaklanıyor. Burada yine beynin başka bir bölgesinden de bahsetmek istiyorum. Bu hipokampüs. Beynin bu bölgesi geçmiş anıların kaydedilmesinden, yani bellekten sorumlu. Yani geçmişteki bir anı yaşanmış, bitmiş ve sonlanmış olsa da şu anda o anıyı hayal ettiğinizde gerçekten yaşıyormuş gibi deneyimleyebiliyorsunuz. O duygusal, duyusal veya diğer vücudunuzda ortaya çıkabilecek fizyolojik tepkiler hepsi olabilir bunların içerisinde. Mesela az önceki örnekteki gibi bir şey yediğinizi hayal ettiğinizde vücudunuzun fizyolojik uyarılmalarının yeniden deneyimlenmesi gibi veya bir duygunun yeniden açığa çıkması gibi. Özetle bu anıları zihninizde canlandırırken şu anda bu olayları yaşıyormuşçasına amigdala aktive oluyor ve bu duyguları tekrardan deneyimleyebiliyorsunuz. İşte şimdi kaygının ve o endişelerin nasıl ortaya çıktığını anlamaya başlıyoruz. Beyniniz hayatta kalmaya programlandığı için geçmişteki anıları kullanarak bunları kaydettiği bellekten çağırarak gelecekte de bu olaylarla karşılaştığınızda bunlarla baş edebilmeniz için size olası felaket senaryoları üretmeye başlıyor. Yani sizde bir kaygı duygusu ortaya çıkarıyor ve bu kaygı duygusuyla beraber sizin o duruma önceden hazır olmanızı sağlayacak şekilde diken üstünde tutmaya çalışıyor. Zihniniz olabilecek en kötü senaryoları size olabilecek en kötü sonuçlarıyla beraber hayal ettirdiği için o stres, kaygı ve korku gibi duyguları en yoğun şekilde yaşamanıza neden oluyor. Peki bu sistemi nasıl çalıştığını ve beynimizin bizi gelecekteki olası senaryolar karşısında nasıl hazırladığını buraya kadar anladık. Aslında şöyle bir sonuç ortaya çıktı değil mi? Olumlu bir şey bizi olumsuz bir tarafa doğru sürükledi. Biz bu durumla nasıl baş edebiliriz? Bu durumla baş etmenin yolu düşünceleri mi ortadan kaldırmak? Daha da önemli bir soru, bu düşünceleri veya duyguları ortadan kaldırabilir miyiz? İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Duyguları veya düşünceleri ortadan kaldırmamız mümkün değil. Bir düşünceyi, bir duyguyu ortadan kaldırmaya çalışmak, o düşünceyle, o duyguyla baş etmenin
en kötü yoludur. O düşünceyi hatırlamamak veya o düşünceyi unutmak, o düşünceyi ortadan kaldırmaya çalışmak sizin o düşünceyle daha fazla meşgul olmanıza, daha çok kaygı hissetmenize neden olacak. Çünkü zihniniz burada tam aksi bir yönde çalışıyor ve siz düşünceyi yok etmeye çalıştıkça daha sık bir şekilde size o düşünceye maruz bırakıyor. Dolayısıyla şöyle bir noktaya varıyoruz. Bir düşüncenin sizin üzerinizdeki etkisi o düşünceye yüklediğiniz anlamdan kaynaklanıyor. Aklınızdaki düşüncelere ne kadar çok önem veriyorsanız o düşüncelerin sizin üzerinizde oluşturduğu etkiler, duygusal tepkiler ve fizyolojik tepkiler o kadar fazla oluyor. Ellerinizin titremesi, kaygılanmanız, boğazınızın düğümlenmesi ya da kalbinizin çok hızlı bir şekilde çarpması, belki terlemeniz gibi durumları ortaya çıkaran şey o düşünceye yüklediğiniz anlam. İşte bu durumla şimdi baş etmeniz için alet çantanızda bulundurmanız gereken bir bilişsel beceriden bahsedeceğim. Bu konuyla baş edebilmenizi sağlayacak kolay yöntemlerden bir tanesi zihninize gelen bu felaket senaryolarını iyi veya kötü, doğru veya yanlış gibi bir takım etiketlemelerden, yargılamalardan uzak bir şekilde sadece düşünceler ve senaryolar olarak adlandırmayı başarabilmeniz gerekiyor. Zihninize gelen senaryoların bugüne kadar baktığımızda pek çoğunun gerçekleşmediğini görüyor olabilirsiniz. Bunu geriye dönük bir şekilde analiz edebilirsiniz veya daha önce analiz etmediyseniz bundan sonra bu videoyu izledikten sonra sizin kendinize verebileceğiniz bir görev olarak aklınızda bulunabilir bu. Bu video bittikten sonra bakın aklınıza gelen senaryoları bir kenara yazın. Bütün senaryoları yazın ama. Bu senaryoların kaç tanesi aslında gerçekleşiyor? Pek çoğunun gerçekleşmediğini göreceksiniz. Bu da bize şunu gösteriyor. Düşüncelerin zannettiğimiz kadar önemli olmadığını ve bu senaryoların pek çoğunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini görüyoruz. Kısacası düşünce ile savaşmamak, düşünceyi yenmenin en kolay yoludur. Düşüncelerin aslında zannettiğimiz kadar büyük bir anlamının olmadığını, bunların sadece beynimizin ürettiği elektrokimyasal olaylar olduğunu hatırlamak ve bunu kabul etmek elinizde güçlü bir alet olarak bulunabilir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.